Son zamanlarda ortaya atılan bir iddia küresel dengelerdeki ezberleri bozdu. Savaş ve çatışmalara alıştığımız bu günlerde ABD basınından gelen bir habere göre Rusya intikam almaya hazırlanıyor. Akıllardaki soruysa şu: Rusya ABD'den intikamını Husiler üzerinden mi alacak? Biz de bu sorunun cevabını ve olası senaryoları konuşacağız. Bunun öncesinde bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılar kısa sürede hem Orta Doğu'daki hem de küreseldeki tüm ekonomik ve siyasi ilişkileri derinden sarstı. İran ve Gazze direniş cephesinin unsurları da dahil bölge aktörleri savaşın yayılmaması için itidalli hareket etti. Tam o esnalarda 19 Ekim'de Yemen'deki iç savaşın aktörlerinden olan Husiler İsrail'e savaş açtı. İlk başta Husilerin Yemen'den İsrail'e nasıl bir tehdit teşkil edecekleri sorgulandı ve fazla önemsenmedi. Fakat Husilerin Aden Körfezi ve Babül Mendeb Boğazı'ndan geçen ve İsrail'e giden gemileri hedef alacağını açıklaması tüm dünyayı şaşırttı. Bu konuda akademisyen Hazar Vural Cane Hoca'nın aktarımları önemli. Yemen'de Husiler açıkçası Ekim ayında savaş ilk başladığı haftalarda bir şeyler yapmak üzere yola çıkıyorlar ve Husiler ilk önce Kızıldeniz'de Babül Mendeb'i kontrol ettikleri bölgede hem İsrail'e yük taşıyan, mal taşıyan gemilere hem de İsrail bandıralı gemilere hedef alacaklarını ve el koyacaklarını söylüyorlar. Yani İsrail savaşını yürütürken bir parça ellerinden ona karşı gelen bu olduğu için bu yolla ortaya çıkıyorlar. Peş peşe saldırılar düzenlenmesi de dünya deniz ticaretine ve küresel tedarik zincirlerine büyük darbe vurdu. Asya'dan Avrupa'ya giden gemiler için en kısa güzergah Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı rotası. Dünya deniz ticaretinin %12'si, konteyner taşımacılığının 1/3'ü, petrol ticaretinin %10'u ve sıvılaştırılmış gaz yani LNG ticaretinin %8'i bu yoldan geçerek batı pazarlarına ulaşıyor. Gemilerin rotalarını söz konusu güzergahtan Afrika'nın en güney ucundaki Ümitburnu'na yönlendirilmesi ise epey maliyetli. 3000-3500 deniz mili kadar yolculuklarını uzatmak 1 ila 2 hafta geç kalınmasına neden oluyor ve maliyetleri artırıyor. Bu mesafe yaklaşık olarak Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna gidip gelmekle eşdeğer. Husilerin saldırılarının başlamasının ardından dünyanın en büyük konteyner lojistik şirketlerinden biri olan Danimarkalı Maersk, Kızıldeniz'den geçmeyeceğini açıkladı. İtalya, İsviçre, Almanya'ya ait bazı şirketler de benzer yönde kararlar aldı. Tüm bu gelişmeler doğal olarak ABD'yi hızlıca harekete geçirdi. Husilerin saldırılarını caydırmak ve deniz ticaretinin daha fazla etkilenmesini engellemek için 18 Aralık'ta Refah Muhafızı Operasyonu adlı çok uluslu bir deniz görev gücü kurdu. Bu noktada birden 16 devletin bir araya geldiğini, ABD-İngiltere öncülüğünde bir koalisyonla kısa süre sonra Yemen'in bombalandığını görüyoruz. Tabii bu bölgede ve coğrafyada yaşanılan gelişmelerde çok önemli bir nokta olarak ortaya çıkıyor. Yemen'in kendi iç siyasi karışıklıkları yahut Arap isyanları sonrası yaşadığı 10. yılındaki iç savaş ve içerideki de facto üçlü yapıyı da bir tarafa koyarsak, taşıdığı riskler sebebiyle bir anda bölgesel ve küresel güçler buradaki sıkıntılara işaret ediyorlar ve bu hamleleri eleştiriyorlar. Ancak bahse konu olan deniz gücü saldırıların devamına engel olamadı. Gelinen noktada Husiler, ABD'nin kendilerine yönelik operasyonlarına rağmen ABD savaş gemileri de dahil bölgeden geçmek isteyen gemileri hedef almayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Bu patlamanın arkasındaki güç Husilerdi. Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engellenemeyeceği Yafa isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı. İsrail Savunma Bakanı, İHA saldırısına gerekli karşılığı vereceklerini söylemişti ki yakın zamanda bu karşılık verildi. İsrail ordusu 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde limanında Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıların sonucunda birçok insan hayatını kaybetti ve iki ülkede ticari zarara uğradı. Fakat Husilere göre İsrail'in Gazze'ye yönelik işgali bitmediği ve kalıcı ateşkes ilan edilmediği müddetçe saldırılar bitmeyecek. Peki Husilerin arkasında kim veya kimler var? İran ve Husiler arasındaki ilişki bölgede uzun süredir devam eden siyasi ve dini dinamiklerin bir parçası. Bu bağın çeşitli yönleri de var. Husiler Yemen'in Zeydi Şii topluluğuna mensup.
Zeydi Şiilik, İran'ın benimsediği 12 İmamcı Şiilikten farklı, ancak her iki grup da Şii mezhebine ait. Bu durum ciddi bir yakınlık sağlıyor, ancak asıl önemli kısım siyasi ayaklar. İran'ın Husilere askeri ve lojistik destek sağladığı iddia ediliyor. Bu destek silah, eğitim ve mali yardım şeklinde. İran Husilere sağladığı bu destekle Yemen'deki nüfuzunu arttırıyor ve Suudi Arabistan gibi bölgesel rakiplerine karşı bir denge unsuru oluşturmayı amaçlıyor. Şimdi tabii Husilerin İran'la olan ilişkileri var. Açıkçası hem savunma sanayi anlamında hem de stratejik bir işbirliği anlamında direniş hattına baktığınız zaman Husilerin son dönemde direniş ekseninin en son tamamlayıcısı olarak gerçekleştiğini görüyoruz ve 2200 kilometre güneyinden Tel Aviv'i vuracak kadar radara yakalanmayan İran yapımı Samad 3 füzeleriyle, İHA'larıyla İsrail'i vuracak kadar ellerinde bir teknoloji olduğunu ve kendilerinden söz ettirdiklerini görüyoruz. İran, Husilerin propagandasını desteklemek için medya ve bilgi savaşını da kullanıyor. Husilerin görüşlerini ve faaliyetlerini destekleyen yayınlar ve propaganda materyalleri İran tarafından finanse ediliyor. Yemen'deki iç savaşla ilgili uluslararası tartışmalarda da İran mevcut hükümetin değil, Husilerin yanında. Washington yönetimi de İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Husilerin füze ve insansız hava aracı saldırılarının planlanmasına ve gerçekleştirilmesine yardımcı olduğuna inanıyor. İran ise gelişmelerle ilgili olduğu yönündeki suçlamaları reddediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uzun süredir İran'ı Husileri silahlandırmak, eğitmek ve finanse etmekle suçluyor. Husiler ise İran'ın vekil savaşçıları olduklarını reddediyor ve kendi silahlarını geliştirdiklerini iddia ediyor. Tabii Yemen-İran ilişkisini düşündüğümüzde aklımıza direkt olarak Rusya'nın tutumu geliyor. Rusya Husilere doğrudan taraf değil, ancak stratejik destek iddiaları her geçen gün artıyor. Son günlerde ABD basınında yer alan haberler de bu iddiaları destekler nitelikte. Wall Street Journal, Biden yönetiminin Ukrayna'ya verdiği desteğe karşılık Rusya'nın Husilere gelişmiş gemi savar füzeler göndereceğini yazdı. Haberin kaynağının ABD istihbarat örgütleri olduğu belirtildi. Hazar Hoca detayları bizlerle paylaştı. Öncelikle Rusya bildiğiniz gibi 2,5 yıldır Ukrayna'da bir savaş içinde ve Ukrayna bu savaşını Batı desteği arkasında yapıyor. Özellikle Avrupa Birliği ve ABD desteğiyle gerçekleştiriyor. Şimdi tabii bu bir Batı-Doğu karşılaşması olarak okunduğu zaman o noktada şimdi Yemen'de Kızıldeniz'e baktığınızda özellikle İsrail'e destek olan ülkelerin gemilerine müdahil olmayı şimdi bir parça bu asimetrik bir cevap olarak okunabilir ve bir çeşit dengeleme unsuru olarak okunabilir. Yani Batı ve Rusya karşılaşması anlamında. Rusya açısından baktığınızda Ukrayna'nın arkasında güçlü bir Batı desteği var ve sonuçta Rusya sınırında NATO'nun bu şekilde olmasını ve yayılmasını istemediğini söylüyor. Fakat Ukrayna ile daha geçtiğimiz haftalarda NATO zirvesinde de olmak üzere Batı'nın hem el konulmuş olan Rus paralarının Ukrayna'ya kredi olarak karşılıksızca verilmesi, hem askeri ve eğitim anlamında Ukrayna ile olan işbirliği, bunların hepsine odaklanıldığı zaman Rusya'nın rahatsızlığı anlaşılabiliyor. Dolayısıyla bunu bir dengeleme politikası olarak ve böyle bir konjonktürel okumada bir an önce bölgeye huzurun ve daha iyi günlerin gelmesi anlamında Rusya'nın böyle bir politika içine girdiğini söyleyebiliriz. Şimdi biraz geçmişe gidelim ve 2018'de Rusya'nın verdiği karara bakalım. ABD, İngiltere ve Fransa, İran'ın balistik füzelerinin Husilerin eline geçmesini engelleyememesi nedeniyle İran'ı kınayan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı taslağı hazırlıyor. Taslakta Yemen'e yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yenilenmesi talep ediliyor, Rusya ise kararı veto ediyor. Sonrasında olan daha da ilginç. Çünkü konsey, İran-Husi sorununu içermeyen Rusya tarafından hazırlanmış bir kararı kabul ediyor. Yani Husilere yaptırım uygulanmasına bir nevi engelliyor. Yine aynı şekilde o dönemki Husi Siyasi Konseyi Başkanı Salah el-Samet, Rusya veya İran'dan silah almaya hazır olduklarını söylüyor. Yakın tarihe geldiğimizde de Rusya yine Yemen'in arkasında durdu. Ocak ayında Yemen'e yönelik askeri saldırıları nedeniyle ABD ve İngiltere'ye sert tepki gösteren Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantıya çağırdı. Saldırıların Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle görüştüler. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da saldırıları uluslararası hukukun tamamen göz ardı edilmesi olarak niteledi. Mart ayına geldiğimizde ise Husilerin üst düzey siyasetçisi Muhammed Abdülselam, Çin ve Rusya'nın Umman'daki diplomatlarıyla görüştü. Görüşmelerin ardından bir mutabakata varıldı. Sonuçsa şu oldu. Çin ve Rusya gemileri saldırıya uğramadan Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçebilecek.
Bu detayları değerlendirip bugünkü iddialara baktığımızda Rusya gerçekten Husilere gemisavar füzeler gönderebilir. Söz konusu bu iddia, ABD'nin Orta Doğu'daki en üst düzey komutanının yakın zamanda Savunma Bakanı Lloyd Austin'e yazdığı gizli bir mektupta anlatıldı ve sürpriz bir bilgi daha verildi. Bölgedeki askeri operasyonlar Kızıldeniz'deki gemilere yönelik Husi saldırılarını caydırmada başarısız kaldı. Beyaz Saray, füzelerin Moskova tarafından Husilere ulaştırılmasını engellemek için gizli bir girişim başlattı. ABD'li yetkililer yönetimin Moskova'nın Yemen'e füze göndermesini engellemek için gizli üçüncü bir ülkeyi aracı olarak seçti. Mevcut durumda Moskova, Kuzey Kore ve İran'la bağları sağlamlaştırdı ve savunma sanayisini güçlendirmede Çin'in yardımını güvence altına aldı. Bu durumsa tabii ki ABD yetkililerini endişelendirdi. Zaten bu süreçte en az 30 gemi hasar gördü ve ikisi battı. Peki şu soruyu da bir düşünelim. Rusya Husilere sağladığı destekle kendi gücünü tehlikeye atar mı? Çünkü 2,5 yıldır kendi sınırlarında Ukrayna ile bir fiil savaşıyor, bu da maddi anlamda epey masraflı. Sorunun cevabını Hazar Hoca aktardı. Bir savaşı uzun süreli yürütebilmek çok fazla tamamlayıcının bir araya gelmesiyle olur ve savaşlarda zaman uzadıkça ihtiyaçlar artar. Savaşlarda süre uzadıkça, biz şimdi 10 aya yakın bir süredir Gazze Savaşı'nı görüyoruz. 2,5 yıl aşkın süredir de Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüyoruz. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ay Kuzey Kore ile Rusya arasında bir askeri anlaşma imzalanmıştı. Çünkü dediğim gibi bir savaşı yürütmek için, hele Rusya'nın ambargo ve yaptırımlar altında olduğunu unutmazsak, tabii bu noktada Tahran ve Pekin'le bir takım açıklarını gidermeye çalışıyor Rusya ve Batı buna da tepki gösteriyor. Bunun üzerinden de İran ve Çin'e yönelik tehditleri oluyor Batı'nın ve uyarıları oluyor. Açıkçası NATO ve AB seviyesinde bunu bu sene çokça gördük. Fakat şimdi Rusya'nın ihtiyaçları mevcut doğal olarak. Fakat güneye baktığınız zaman, yani Gazze Savaşı, Husiler ve bu çerçeveye baktığınız zaman şimdi Rusya'nın 10 sene önce Orta Doğu'ya geri dönüşü 2015 itibariyle gerçekleşmişti. Biliyorsunuz Suriye'deki üsleri, Şam'la olan stratejik işbirliği ve diğerleri. Yani sadece tek bir coğrafyaya sıkışacak büyük bir devlet olamazsınız, savaş içerisinde olsanız da. Dolayısıyla gücünü korumaya ve arttırmaya çalışan Rusya savaşını da içeride Ukrayna ile sınırında gerçekleştirirken Orta Doğu'da olan gelişmelere sırtını dönemez. Dolayısıyla çok büyük oranda bir ihtiyaç değildir eğer şayet Husilerle böyle bir savunma sanayi anlamında işbirliği ve ilişkiye gidilecekse. Ama kendi eksikliklerini tamamlamak açısından zaten Tahran'dan ve Asya'dan ve hatta işte Kuzey Kore'den çeşitli anlaşmalar üzerinden bu teçhizat ihtiyaçlarını anlaşmalarla giderdiğini ve karşıladığını biliyoruz. Sonuca gelecek olursak, hem İran hem de Husiler birbirlerinin çıkarlarına hizmet eden bir ilişki içinde. İki ülke Gazze'ye destek olma iddiasında olsalar da İsrail ve ABD ateşkese dahi yanaşmıyor. Moskova'nın Husileri silahlandırma kararı ise çoğunlukla Ukrayna'daki çatışma nedeniyle Washington'la yaşadığı tartışmada bir tırmanışa işaret ediyor. Bu denklemler bölgedeki güç dengelerini ve çatışmaları şekillendiren önemli bir faktör. Husiler İsrail topraklarına saldırmaya devam ederse İsrail'in askeri operasyona kalkışacağı düşünülüyor. Peki sizce Husilerin Kızıldeniz'deki hakimiyeti ABD ve İsrail'in politikalarını etkiler mi? Akıllardaki soruysa şu: Rusya ABD'den intikamını Husiler üzerinden mi alacak? Biz de bu sorunun cevabını ve olası senaryoları konuşacağız. Bunun öncesinde bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz.